Hırsız durumu biraz anormal buldu. Doğru mantık yürütülecek olursa göz doktoru bile olsa bandajı onun yapması gerekirdi ama tedavi edilmesinin getirdiği avunma duygusu içinde uyanan kuşkuları bastırdı. Bunlar aklından gelip geçer. Belli belirsiz kuşkulardı zaten. Ötekilerin bulunduğu yere geri döndüler. Hırsız topallayarak yürüyordu. Doktorun karısı şehrer çocukcağızın çişini tutamayıp donunu ıslattığını hemen gördü. Bunu birinci körde koyu renk gözlüklü genç kız da fark etmemişti. Çocuğun ayaklarının dibine bir çiş tabakası yayılmıştı. Pantolonun apış arasından hala çiş damlıyordu. Doktorun karısı hiçbir şey olmamış gibi "Haydi gidip şu tuvaletlere bulalım" dedi. Körler birbirlerini bulmak için kollarını kaldırarak hareket ettirmeye başladı ama koyu renk gözlüklü genç kız kendisini elleyen o küstah adamın önünde yürümeyeceğini başta söylediğinden bu yoklama harekatına katılmadı. Sonunda hırsız ile birinci kör yer değiştirdi. Doktor da aralarına girdi ve kuyruk oluşturuldu. Hırsız daha görünür biçimde topallıyor, ayağını sürüyordu. Kuyruk içine hareket etmek ona rahatsızlık veriyor. Yarası da o kadar şiddetle atıyordu ki sanki kalbi yer değiştirmiş, yaranın tam ortasına yerleşmişti. Koyu renk gözlüklü genç kız çocuğu yeniden elinden tutmuştu ama çocuk giydiği hat anlaşılmasın diye olabildiğince açıktan yürüyordu. Doktor, "Burası sidik kokuyor" diye homurdandığında karısı onun bu izlenimini onaylamanın doğru olacağını düşündü. Evet, doğru bir koku var. Kokunun tuvaletten geldiğini söyleyemezdi. Çünkü tuvaletten henüz çok uzaktaydılar ve kör gibi hareket etmesi gerektiğinden kokulu çocuğun ıslak pantolonundan geldiğini de söyleyemezdi. Tuvalete vardıklarında kazan erkek hepsi ilk rahatlaması gereken kişinin çocuk olduğunda birleşti ama sonunda erkekler ivedilik ve yaş durumuna aldırış etmeksizin pisuarlara hep birlikte yöneldi. Böyle bir yerde pisuarlarda kolektif olması kaçınılmazdı. Hatta kabinler de öyleydi. Kadınlar kabının önünde kaldı. Onların kendilerini daha kolay tuttukları söylenir ama her şeyinde bir sınırı vardır. Doktorun karısı bir süre sonra "Belki başka bir tuvalet daha vardır" dedi. Koyu renk gözlüklü genç kız "Ben bekleyebilirim" dedi. "Ben de" diye karşılık verdi öteki kadın ve bir sessizlik oldu. Sonra konuşmaya başladılar. "Nasıl kör oldunuz?" "Herkes gibi. Birdenbire görmez oldum." "Evinizde miydiniz?" "Hayır." "Öyleyse kocamın muayenehanesinden çıktıktan sonra başınıza geldi bu iş." "Öyle gibi." "Nasıl yani?" "Yani hemen oradan çıktıktan sonra olmadı." "Bir acı duydunuz mu?" "Hayır, acı duymadım. Gözlerimi açtığımda kör olmuştum." "Bana öyle olmadı." "Nasıl?" "Öyle olmadı. Benim gözlerim kapalı değildi. Kocam can kurtarına bindiğinde kör oldum ben." "Şanslıymış." "Kim?" "Kocanız. Böylelikle birlikte olabileceksiniz." "Evet, bu konuda da şans bana yardım etti." "Kuşku yok öyle." "Ya siz evli misiniz?" "Hayır, evli değilim ve bundan böyle kimsenin de benimle evleneceğini sanmıyorum." "Ama bu körlük salgını o kadar anormal, bilimin tüm verilerine o kadar aykırı ki çok uzun sürmesi söz konusu olamaz." "Ya yaşamamızın geri kalan bölümünü kör olarak yaşamaya mahkum olmuşsak?" "Biz mi?" "Yani herkes." "Bu korkunç olurdu. Körlerin oluşturduğu bir dünya. Bunu düşünmek bile istemiyorum." 9. ayrım sayfa 54. Tuvaletten önce küçük çocuk çıktı. Aslında içeri girmesi de olurdu. Pantolonunu gizlene indirmiş, çoraplarını da çıkarmıştı. "Geldim" dedi ve koyu renk gözlüklü genç kızın eli hemen sesin geldiği yere yöneldi. İlk denemede amacına ulaşamadı, ikincisinde de ancak 3. denemede çocuğun duraksayan elini bulabildi. Biraz sonra doktor kapıda belirdi. Ardından birinci kör geldi. Birinci kör, "Neredesiniz?" dedi doktorun karısı. Kocasının kolunu tutmuştu bine. Öteki koluna da koyu renk gözlüklü genç kız dokundu ve kavradı. Birinci kör birkaç saniye boyunca asılacak kimse bulamadı. Sonra biri elini omzuna koydu. "Hepimiz burada mıyız?" diye sordu doktorun karısı. Bacağı yaralı adam hala içeride. Büyüğünü de yapması gerekiyordu diye yanıt verdi kocası. Bunun üzerine koyu renk gözlüklü genç kız,
Belki başka bir tuvalet daha vardır. Sıkıştırmaya başladı. Özür dilerim dedi. Aralayalım dedi doktorun karısı ve el ele tutuşarak uzaklaştılar. 10 dakika sonra geri geldiler. Tuvaleti olan bir muayene odası keşfetmişlerdi. Hırsız tuvaletten çıkmış, soğuktan ve ağrıyan bacağından yakınıyordu. Girişlerinde olduğu gibi yeniden kuyruk oluşturdular. Bu kez daha kolay ve hiçbir kazaya uğramadan yatakhaneye döndüler. Doktorun karısı ustalıkla fakat hiç sezdirmeden her birinin kendi yatağını bulmasına yardım etti. Daha yatakhanenin dışında herkese yerini bulmanın en kolay yolunun yatakları saymak olduğunu anımsatmıştı. Bizimkiler sağda en sonda, 19. eni 20. dedi. Yatakların arasındaki açıklığa ilk dalan hırsız oldu. Neredeyse çıplaktı, soğuktan titriyordu, ağrıyan bacağını dinlendirmek istiyordu. Buysa ona öncelik tanımak için yeterliydi. Yatakları teker teker altında bıraktığı bavulunu bulmak için yoklayarak geçti, bavulunu bulunca da bağırdı. Burası ve ekledi. 14. Hangi taraf diye sordu doktorun karısı. Sol taraf diye yanıt verdi ve bunu daha önceden bilmesi gerektiğini düşündüğünde biraz şaşırdı. Sonra sıra 1. köre geldi. Yatağının hırsızla aynı taraftı, onunkinden 2 yatak sonra olduğunu biliyordu. Artık ondan korkmuyordu. Yakınmalarına ve iç çekmenine bakılacak olursa taş gibi olmuş bacağıyla yerinden kıpırdayacak hali kalmamıştı yatağına vardığında. 16 sol diye bildirdi ve üstündekileri çıkarmadan yattı. Bunun üzerine koyu renk gözlüklü genç kız. Bizim o bildirin sınasında karşı tarafta yerleşmemize yardımcı olun. Orada rahat ederiz dedi. 4'ü birlikte ilerleyip kısa sürede yerleştiler. Birkaç dakika sonra Şehra çocuk. Karnım aç dedi koyu renk gözlüklü genç kız mırıldandı. Yarın yemek yiyeceğiz, şimdi uyu. Sonra küçük boğulunu açarken eczaneden satın aldı, küçük şişe yaradı. Gözlüklerini çıkardı, başını arkaya attı, gözlerini iri iri açtı ve bir eline öteki elini yönlendirerek gözlerine birkaç damla göz damlası damlattı. Damlaların hepsi gözüne isabet etmedi ama böylesine özenli bir bakımla gözündeki yangı kısa sürede iyileşecekti. Bölüm 5. Gözlerimi açmadım diye düşündü doktorun karısı. Gece boyunca birçok kez uyanmış, kapalı göz kapaklarının ardından yatakhaneyi zar zor aydınlatan ampullerin sönük ışığını fark etmişti ama şimdi arada bir fark oluşmuştu. Bir başka aydınlık varmış gibi geliyordu ona. Bu belki de şafağın ilk ışıkları ya da gözlerini kuşatan süt deniziydi, kim bilir. Kendi kendine, ona kadar sayıp gözlerimi aralayacağım dedi. Bunu 2 kez söyledi. 2 kez ona kadar saydı, gözlerini ikisinde de açmadı. Kocasının yanında derin derin soluk aldığını, horladığını duyuyordu. Şu adamın bacağı nasıl oldu acaba diye sordu kendi kendine ama o anda ona karşı gerçek bir acıma duygusu içinde olmadığını biliyordu. Kafasının içindeki bir başka düşünceyi kovmaya, gözlerini açmak zorunda kalmamaya çalışıyordu. Oysa bir an sonra gözleri açılmış dibine, hem de açmaya karar vermediği halde. Şafağın soluk ve mavimsi ışıkları duvarları yarısından başlayıp yukarı doğru uzanan ve tavanın 20 santimetre kadar aşağısında biten pencerelerden içeri giriyordu. Gör olmamışım diye mırıldandı ve birden paniğe kapılarak yatağında doğruldu. Karşısındaki kötü yatağı işgal eden koyu renk gözlüklü genç kız onu duyabilirdi. Kızcağız uyuyordu. Onun yanında duvara dayalı yatağın içinde yatan küçük çocuk da uyuyordu. Benim gibi yapmış diye düşündü doktorun karısı. Çocuğa en korunaklı yeri vermiş. Oysa ikimiz de zayıf birer duvar. Yolun ortasına yerleştirilmiş küçük birer taş gibiyiz. Düşmanın o taşa takılıp sendelemesini sağlamaktan başka umudumuz yok. Düşman mı? Hangi düşman? Bize saldırmak için kimse buraya gelmeyecek. Dışarıda soyulabilir, öldürülebilirdik. Kimse buraya bizi tutuklamaya gelmeyecek. Araba çalan adam biçimiyle özgür olduğundan bundan daha fazla emin olamazdı. Dünyada o kadar uzağız ki zaman gelecek artık kim olduğumuzu unutacağız. Birbirimizin adını bile söylemek aklımızdan gelmeyecek. Zaten bu niye yarar ki? Adlarımızın bize ne yararı olur ki?
Köpekler birbirini bizim yaptığımız gibi tanımazlar ya da tanısalar bile kendine verilmiş olan adla değil, onun kokusunu öteki köpeklerinkinden ayırt ederek tanırlar. Kendilerini de kendi kokularıyla tanırtırlar. Biz burada başka tür köpekler gibiyiz. Birbirimize havlamalarımızdan, sözlerimizden tanıyoruz. Geriye kalan yüz çizgileri, göz rengi, ter rengi, saç rengi hesaba katılmıyor. Sanki bunların hiçbiri yok. Ben henüz görüyorum ama ne zamana kadar? Işıkta hafif bir değişme oldu. Hava yeniden kararmıyordu herhalde. Olsa gök bulutlarla kaplanıyor. Günün ilk ışıklarını geciktiriyordu. Hırsızın yatağından bir inleme geldi. Yarası mikrop kapmışsa diye düşündü doktorun karısı. İyileştirecek hiç ilaç çok yanımızda. Hiç yardım gelmeyecek. Bu koşullarda en küçük bir kaza felakete dönüşebilir. Onlar da olasılıkla bunu bekliyorlar. Yani hepimizin burada teker teker ölmemizi. Yılan ölürse zehir de ölür. Doktorun karısı yatağından kalktı. Kocasının üzerine eğildi. Uyandıracaktı ama onu uykusundan çekip kabarmaya, gözlerinin hala görmediğine yeniden tanık olmaya cesaret edemedi. Çıplak ayaklarının ucuna basa basa hırsızın yatağına yöneldi. Hırsızın gözleri açıktı ve sabit bir noktaya bakıyordu. "Nasıl oldunuz?" diye sordu doktorun karısı. Hırsız başını sesin geldiği yöne çevirdi. "Kötü, bacağım çok ağrıyor," dedi. Kadın, "İzin verin de bir bakayım," diyecekti ki tam zamanında kendini tuttu. Ve büyük bir tedbirsizlik olacaktı bu ama orada yalnızca körlerin bulunduğunu unutan hırsız oldu ve hiç düşünmeden birkaç saat önce, yani kör olmadan dışarıda bir doktor, "Gösterin bir bakayım," dediğinde yapacağı şeyi yaptı ve üzerindeki örtüyü kaldırdı. Gözleri gören bir kişi o yarı karanlıkta bile kana bulanmış çarşafı, yaranın çevresi şişmiş, kara deliğini görebiliyordu. Bandaj çözülmüştü. Doktorun karısı örtüyü dikkatle örttü, sonra hafif ve hızlı bir hareketle elini adamın alnına koydu. Gerisi kuru ve alev alevdi. Işık yeniden değişti. Bulutlar açılmıştı. Doktorun karısı yatağına döndü ama yatmadı. Uykusunda mırıldanan kocasına, ötekilerin gri örtülerin altındaki silüetlerine, kirli duvarlara, sahiplerini bekleyen boş yataklara bakıyordu ve dinginlik içinde o da kör olmak, nesnelerin görünen kabuğunun ötesine geçmek, onların özlerine, çaresizlik içindeki kör noktalarına ulaşmak istedi. Birden yatakhanenin dışından, olasılıkla binanın iki ön kanadını birbirinden ayıran boşluktan şiddetli bir bağırma sesi duyuldu. "Dışarı, dışarı! Çıkın dışarı! Defolun! Burada kalamazsınız! Buyruklara uymak zorundasınız!" Gürültü patırtı büyüdü, sonra azaldı, bir kapı gümürtüyle kapandı. Yüreği daralmış bazı kişilerin hıçkırıklarından ayağını bir yere çarpıp sendeleyen birinin çıkardığı gürültüden başka ses duyulmuyordu şimdi. Ve bunlar oradakilerin aşina olduğu seslerdi. Yatakhanedeki herkes uyanmıştı. Herkes başını girişe çevirmişti. İçeri girecek olanların kör olduğunu anlamak için gözlerinin görmesine gerek yoktu. Doktorun karısı ayağa kalktı. Yeni gelenlere yardım edecek, onlara birkaç hoş söz edecek, yataklarına kadar eşlik edecek, onlara uyaracaktı. "Sakın unutmayın, bu yatak soldan 7. yataktır. Şu yatak sağdan 4. yatak. Yanılmayın sakın. Evet, biz burada 6 kişiyiz. Dün geldik. Evet, ilk gelenler bizleriz. Atlarımız mı? Atlarımızın ne önemi var? Hırsızlık yapmış bir adam, sanırım malını çaldırmış bir başka adam, koyu renk gözlük takan, göz yangısını iyileştirmek için gözüne göz damlası damlatan gizemli bir genç kız. Madem ki körüm, gözlük camlarının koyu renk olduğunu nereden biliyorum diye düşüneceksiniz. Söyleyeyim. Çünkü kocam göz doktorudur ve kızcağız tedavi olmak için ona geldi. Evet, kendisi de burada. Herkes bu hastalığa yakalandı. Bu doğru. Bir de gözleri şelaküçü bir çocuk var. Yerinden kıpırdamadı kocasına. "Geliyorlar," demekte yetindi. Doktor yatağından çıktı. Karısı pantolonunu giymesine yardım etti. Oysa bunun önemi yoktu. Nasıl olsa hiç kimse onu göremezdi.
Tam o anda körler içeri girmeye başladı. 5 kişiydiler. 3 erkek 2 kadın. Doktor sesini yükselterek seslendi. Sakinliğinizi yitirmeyin. Birbirinizi iteremeyin. Biz burada 6 kişiyiz. Siz kaç kişisiniz? Herkese yer var. Kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı. Binanın sol kanadından bu yana yöneltildiklerinde birbirine temas etmişler. Zaman zaman da çarpışmışlardı kuşkusuz ama kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı. Yanlarında eşyalar da yoktu. Kendi koğuşlarında, yataklarında kör olarak uyanıp yakınmaya başladıklarında ötekiler onları paldır küldür kapının önüne koyuvermiş, hiç olmazsa orada onlarla birlikte olan yakınlarına ya da dostlarına veda etmelerine bile izin vermemişlerdi. Doktorun karısı, en iyisi birbirlerini saymaları ve her birinin kimliğini açıklaması dedi. Körler kapırdamıyor, duraksıyorlardı ama içlerinden birinin başlaması gerekiyordu. 2 erkek aynı anda konuşmaya başladı. Hep böyle olur. Sonra ikisi birden sustu. 3. erkek konuşmaya başladı. Bir dedi, sonra durakladı. Adını söyleyecek gibi oldu ardından. Polis memuruyum dedi. Doktorun karısı. Adını söylemiyor. Bunun önemsizliğini o da biliyor olmalı diye düşündü. Ardından bir başka erkek kendini tanıtmaya başlamıştı. 2 giyip öncekinin örneğini izledi. Ben taksi şoförüyüm. 3. erkek, 3 ben eczacı kalfasıyım dedi. Sonra bir kadın. 4 ben bir otelde oda hizmetçisiyim dedi. Ondan sonra sonuncu kadın konuştu. 5 ben bir büroda sekreterim. Bu benim karım diye bağırdı 1. kör. Neredesin söyle bana neredesin? Buradayım diyordu kadın ağlayarak ve yataklar arasındaki aralıkta gözlerine fal taşı gibi açmış, içine gömüldüğü süt deniziyle ellerini sallayarak boğuşup tir tir titreyerek ilerlerken. Adam ona doğru kendinden biraz daha emin olarak ilerledi. Neredesin diye mırıldanıyordu şimdi, dua eder gibi. Bir el boşlukta öteki elle buluştu, bir an sonra birbirlerini kucaklıyorlardı. Tek bir beden olmuşlardı. Öpücükler öpücükleri arıyor, bazen de hedefini şaşırıp havada asılı kalıyordu. Çünkü yanaklar nerede, gözler nerede, ağız nerede bilemiyorlardı. Doktorun karısı da onu yeni bulmuş gibi hıçkırıklar içinde kocasına sıkı sıkı sarıldı ama o, ne büyük bir talihsizlik bizimki, ne kötü bir yazgı diyordu. Bu sırada küçük Şehnar çocuğun sesi içinde. Peki ya benim annem, o da burada mı diye soruyordu. Çocuğun yatağına oturmuş ona koyu renk gözlüklü genç kız mırıldandı. Gelecek üzülme sen, o da gelecek. Ona da herkesin gerçek evi uyuduğu yer olduğundan yeni girenin ilk yaptıkları şeyin tıpkı öteki koğuşta henüz gözleri görürken yaptıkları gibi kendilerine birer yatak seçmek olmasıyla şaşırmamak gerekir. 1. körün karısının durumunda hiçbir duraksama söz konusu olamazdı. Ona en uygun yer doğal olarak kocasının yanı, yani o 7. yataktı. Böylelikle onu koyu renk gözlüklü genç kızda bir boşlukta ayıran 18. yatak boş kalıyordu. Ayrıca hepsinin birbirine olabildiğince yakın olmaya çalıştığını görmek de bizi şaşırtmamalı. Çünkü onları birbirine yaklaştıran birçok neden vardı. Bunlardan bazılarını biliyoruz. Bilmediklerimiz de çok geçmeden ortaya çıkacak. Örneğin koyu renk gözlüklü genç kıza göz damlasını satan eczacı kafasıydı. 1. kör doktora şoförün taksisiyle gitti. Polis memuru olduğunu söyleyen kişi kör hırsızı sokakta bir çocuk gibi ağlarken bulan poliste, o da hizmetçisine gelince koyu renk gözlüklü genç kız çığlıklar atmaya başladığında odaya ilk giren kişiydi. Bununla birlikte bu yakın ilişkilerin hepsi uygun bir fırsat çıkmaması, kimsenin bu yakın ilişkileri bilmemesi ya da duyarlı ve incelikli davranma gereği yüzünden gözler önüne serilmeyecek. O da hizmetçisi, çıplak gördüğü kadını burada olduğunu aklının ucuna bile getirmeyecek, eczacı kafasının koyu renk gözlük takan ve göz damlası alan başka müşterilere de hizmet ettiğini biliyoruz. Kimse çıkıp da burada araba çalan bir hırsızın bulunduğunu, polise gammazlama düşüncesizliğini göstermeyecek. Şoföre gelince son günlerde arabasında kör bir müşteri taşımadığına yemin etmeye hazır. 1. kör buraya tıkılanlardan birinin arabalarını çalan it olduğunun karısının kulağına tabii ki fısıldadı.
Ne büyük bir rastlantı, düşünebiliyor musun? Ama bu arada bacağındaki yara yüzünden o zavallı şeytanın çok berbat bir durumda olduğunu öğrenmiş olduğundan bu ceza ona yeter diyerek gönül yüceliği gösterdi. Meg karısı kör olmaktan dolayı duyduğu büyük üzüntüyle kocasını yeniden bulmaktan dolayı duyduğu büyük sevinç yüzünden üzüntüne sevinç, su ile yağın tersine birbirine karışabilir. 2 gün önce o alçak herifinde bu niteneme onundu. Kör olması için yaşamımın 1 yılını verirdim dediğini anımsadı bir de. Yaralı adam acırası biçimde "Doktor, ne olur yardım edin bana" diyerek inlediğinde içine kalan hıncın son gölgesi de kesin olarak dağılıp gitti. Karısının kılavuzluğunda onun yanına gelen doktor yaranın çevresine dikkatle dokunuyor, elinden de başka bir şey gelmiyordu. Zahmet edip yıkamaya bile gerek yoktu. Yaranın mikrof kapması, sokakların zeminine temas etmiş bir ayakkabı topuğunun şiddetli darbesinden kaynaklanmış olabileceği gibi akıl hastanesinin eskimiş, kötü durumdaki su borularından gelen, yarı yarıya kokuşmuş suyun içindeki mikroflardan da kaynaklanmış olabilirdi. İnlemeyi duyarak yatağından kalkmış olan koyu renk gözlüklü genç kız, yatakları sayarak usulca yaklaştı. Öne doğru eğilip elini uzattı ama doktorun karısının yüzüne dokundu. Sonra nasıl olduğunu kendisi de anlayamadan yaralı adamın ateş gibi yanan elini buldu ve "Sizden özür diliyorum. Bu bütünüyle benim suçum. Yapmış olduğum hareketi yapmamam gerekirdi" dedi. "Aldın mı?" diye yanıt verdi adam. "Yaşamda insanın başına böyle şeyler gelebilir. Yapmış olduğum o hareketi de benim yapmamam gerekirdi." 10. ayrım, sayfa 61. Hoparlörden karşıtı söylenmiş bu son sözleri yere dise bastıran sert bir ses yükseldi. "Dikkat dikkat! Girişe yiyecekle birlikte sağlık ve temizlik malzemeleri bırakıldığı duyurulur. Bırakılanları önce köyler gidip alacaktır. Zanlıdar koğuşu sırası geldiğinde uyarılacaktır. Dikkat dikkat! Girişe yiyecek bırakılmıştır. Dışarı önce körler çıkacaktır. Önce körler." Yüksek ateş yüzünden aptallaşmış olan yaralı adam söylenenlerin hepsini anlamadı. Karantina süresi bittiğinden dışarı çıkmaları buyruluyor sanarak kalkmaya davrandı ama doktorun karısı onu engelledi. "Nereye gidiyorsunuz? Duymadınız mı?" dedi. "Köylerin dışarı çıkmaları isteniyor." "Evet, ama bırakılan yiyecekleri almak için." Yaralı adam cesarete kırılarak "Ya öyle mi?" dedi ve yarasının itini dağladığını yeniden duyumsadı. Doktor, "Siz burada kalın, ben gideceğim" dedi. "Ben de seninle geliyorum" dedi karısı. Koğuşun kapısından çıkmak üzereydiler ki öteki binadan gelmiş olanlardan biri "Kim bu adam?" diye sordu. Yanıt 1. körden geldi. "Bir doktor, bir göz doktoru." "Bu, yaşamında duyduğum en hoş söz" dedi taksi şoförü. "Yazgımız bu durumda hiçbir işe yaramayacak tek doktoru göndermiş bize. Yazgımız bizi hiçbir yere götürmeyecek bir de taksi şoförü göndermiş" dedi koyu renk gözlüklü genç kız sinirli bir ses tonuyla. Yiyecek kasası girişe bırakılmıştı. Doktor, "Beni binanın girişine kadar götür" dedi karısına. "Neden?" "İçimizde yarası fena halde mikrop kapmış birinin bulunduğunu, elimizde de hiç ilaç olmadığını haber vereceğim onlara." "Yapılan uyarıyı anımsa." "Evet, ama belki de somut bir vaka karşısında." "Bundan kuşkuluyum." "Ben de öyle ama bizim görevimiz şansımızı denemek." Dışarıda sahanlıkta karşılaştığı gün ışığı kadını sersemletti. Oysa ortalık çok aydınlık değildi. Gökyüzünden koyu bulutlar geçiyordu. Belki de yağmur yağacaktı. Aydınlık alışkanlığımı çabuk yitirmişim diye düşündü. Aynı anda bir asker onlara giriş kapısından bağırıyordu. "Durun, geri dönün, ateş etme buyruğu aldım." Sonra aynı ses tonuyla, "Çavuşum, dışarı çıkmaya kalkışanlar var." "Biz dışarı çıkmak istemiyoruz" dedi doktor. "İyi ki istemiyorsunuz. Zaten böyle bir şey düşünmenizi hiç önermem" dedi çavuş. Giriş kapısını parmaklarının arkasından. Sonra, "Ne var, ne oluyor?" diye sordu. "Bacağında yaralı birinin yarası mikrop kapmış durumda. Çok ivedi olarak antibiyotik ve başka ilaçlara gerek var. Aldığım buyruklar çok açık seçik. Kimse dışarı çıkmayacak.
İçeri yalnız yiyecekler girecek. Yara daha da azalsa ki öyle olacağına kuşku yok. Adamın ölümüne neden olabilir. Bu beni iğrendirmez. Öyleyse üstlerinize temasa geçin. Beni iyi dinle kör adam. Ya bu kadınla birlikte hemen geldiğiniz yere dönersiniz ya da üzerinize ateş açarım. Gidelim buradan dedi kadın. Yapacak bir şey yok. Bu onların suçu değil. Korkudan ötleri patlıyor ve aldıkları buyruklara uyuyorlar. Böyle bir davranışta bulunulmuş olmasına inanmak istemiyorum. İnsanlık kurallarına kimine aykırı var. İnansan iyi edersin. Şimdiye kadar bu kadar açık seçik bir gerçekle karşı karşıya kalmadın. Hala burada mısınız? Diye bağırdı çavuş. 3'e kadar sayacağım. 3 olduğunda hala gözümün önünde yok olmamışsanız içeri girmeyi hiçbir zaman başaramayacaksınız. 1, 2, 3, tamam. Sihirli sözcükten etkisini gösterdi. Sonra askerlere dönerek. Kardeşim beni olsaydı gözüne yaşına bakmazdım dedi ama bunu ilaç istemek için gelen adam için mi yoksa öteki bacağı mikrop kapmış adam için mi söylediğini açıklamadı. İçeride yaralı adam ilaçları içeri bırakıp bırakmayacaklarını sordu doktora. İlaç istemeye gittiğimi nereden biliyorsunuz dedi doktor. Babacık belliydi, siz doktorsunuz. Çok üzgünüm, yani ilaç vermeyecekler. Anladım. Peki ne yapalım? Yiyecekler pintice tam 5 kişi için hesaplanmıştı. Şişe sütler ve bisküvi vardı ama tayinleri ayarlayan kişi bardağa koymayı unutmuştu. Ayrıca ne tabak vardı ne de çatal bıçak. Bütün bunlar öğle yemeği ile verilecekti kuşkusuz. Doktorun karısı yaralıya içecek götürdü ama adam içtiğini geri çıkardı. Şoför sütü sevmediğini, kahve olup olmadığını sordu. Kimileri yedikten sonra yeniden yattı. Birinci kör çevreyi tanımak için karısını dışarı çıkardı. Yatakhaneden dışarı çıkanlar yalnızca onlar oldu. Eczacı kafası doktorla konuşmak istediğini söyledi. Yakalandıkları hastalık hakkında bir kanıya varılıp varılmadığını öğrenmek istiyordu. Bunun şimdilik kesinlikle bir hastalık olarak nitelebileceğini sanmıyorum diyerek söze başladı doktor. Sonra gözleri kör olmadan önce kitaplarda okuduklarını çok basite indirgeyerek özetledi. Birkaç yatak ötede yatan şoför söylenenleri dikkatle dinliyordu. Doktor sözlerini bitirince. Olup bitenin gözden beyine giden kanalların tıkanmasından başka bir şey olmadığına kalıbıma basarım dedi. Ne şapşal adam diye mırıldandı eczacı kafası onu aşağılayarak doktor. Kim bilebilir diyerek elinde olmadan gülümsedi. Gerçekten de gözler birer mercekten, objektiften başka bir şey değil. Gerçek anlamda gören organ beyindir. Tıpkı filmin üzerinde beliren görüntü gibi ve kanallar bu beyin söylediği gibi tıkanırsa. Tıpkı bir karbüratör gibi diye söze yedi şoför. Benzin gelmezse motor çalışmaz, arabada yürümez. Gördüğünüz gibi bundan daha basit bir açıklama olamaz dedi doktor, eczacı kafasına. Bu durumda burada ne kadar kalacağımızı düşünüyorsunuz doktor diye sordu o da hizmetçisi. En azından görmediğimiz sürece buradayız. Bu ne kadar sürebilir? İçtenlikle söyleyeyim, bunu hiç kimsenin bileceğini sanmıyorum. Peki bu geçici bir durum mu yoksa sürekli mi? Bunu öğrenebilmek için çok şey feda edebilirdim. Ona hizmetçisi iç geçirdi ve kısa süre sonra. O kızcağızın ne olduğunu bilmek isterdim dedi. Hangi kızın diye sordu eczacı kafası. Oteldeki kızın odanın ortasında soyulmuş muz gibi çırılçıplak. Kör oldum diye haykırıp durması beni çok etkiledi. Kör diye ondan kaptığıma hiç kuşku yok. Doktorun karısı koyu renk gözlüklü kızın gözlüklerini çaktırmadan çıkarıp yastığın altına koyduğunu gördü. Bu arada Şeyla çocuğa. Bir bisküvi daha ister misin diye sordu. Doktorun karısı oraya geldiğinden bu yana ilk kez ne yaptıklarını onun gördüğünden kuşkulanmayan kişilerin davranışlarını mikroskop altında incelediği izlenimine kapıldı ve birden bu yaptığı ona iğrenç, yakışıksız göründü. Bakıp da beni göremeyen kişileri bakıp görmeye benim de hakkım yok diye düşündü. Genç kız titreyen elleriyle gözlerine birkaç damla göz damlası damlatıyordu. Böylelikle gözlerinden akar şeyin gözyaşı olmadığını herkese rahatlıkla söyleyebilirdi. Birkaç saat sonra hoparlörden
öğle yemeğini almaya gidebileceklerini bildirildiğinde birinci kör ile taksi şoförü görme duyusunun gerekmediği, dokunmanın yeterli olduğu bu görevi yerine getirmek için gönüllü olarak gittiler. Kasalar girişi koridora bağlayan kapının uzağında duruyordu. Bulmak için dizleri üzerinde emeklemeleri gerekti. Kollarından birini yere boşluğa uzatıp zemin yoklayarak ilerlerken öteki kol üçüncü ayak görevi görüyordu. Geriye dönerken zorluk çekmediğine. Çünkü doktorun karısı kendi deneyimlerinden ötekileri de yararlandırmak amacıyla çarşaflardan birini şeritler haline yırtarak bir ucunun yatakhanenin kapısının dış koluna, öteki ucunu da yiyecekleri almaya girecek kişinin ayak bileğine bağlamayı akıl etmişti. İki adam kasaları boşalttı, tabak, kaşık ve çatal vardı ama dayınlar yine 5 kişiye göre ayarlanmıştı. Nöbetçilere komutanlık yapan çavuş içeride fazladan 6 kişi olduğunu bilmiyordu herhalde. Çünkü büyük giriş kapısının ardından öte yanda ne olup bitine dikkat edilsevine, bir kanattan ötekine başka insanların geçtiği girişin dışında ancak rastlantı sonucu fark edilebilirdi. Şoför eksik kalan yiyecekleri istemeye gitmeye talip oldu ve tek başına gitti. Yanına kimse istemedi. Biz 5 kişi değil 11 kişiyiz diye bağırdı askerlere. Onun zaten yanıt veren de aynı çavuştu. Üzülmeyin, daha da kalabalık olacaksınız koğuşa döndüğünde. Adam beni makaraya aldı dediğine bakılırsa konuşmadığını şoföre alaycı gelmişti. Yiyecekleri paylaştılar, 5 kişilik dayını ona böldüler. Bu arada Yaralı'nın payına da bölüştüne. O yalnızca içecek bir şey istiyordu. Tanrı rızası için adamın dudaklarını ıslattılar. Teni alev alev yanıyordu. Yaraya dokunmasına ve ağırlığına uzun süre dayanamadığı için üzerindeki örtüyü zaman zaman kaldırarak bacağını açıyor ama yatakhanenin soğuk havası onu kısa süre sonra yeniden örtülmeye zorluyordu ve bütün vaktini bu hareketi süreyle yineleyerek geçiriyordu. Bacağındaki sabite yoğun sancı sanki artacağını önceden ona sezdirmeden ve dayanabilmek için işini sıkmasına, acıyı dayanılabilir düzeyde tutmasına fırsat bırakmadan birdenbire şiddetleniyor, adamcağızın düzenli aralıklarla ve bastırılmış hırıltılarla inlemesine yol açıyordu. Öğleden sonrasının ilerlemiş bir saatinde öteki binadan kovulmuş 3 kör daha girdi içeri. Aralarında doktorun muayenehanesinde çalışan sekreter kız da vardı. Doktorun karısı onu hemen tanıdı. Ötekilere gelince biri yazgının cilvesine bakın ki koyu renk gözlüklü genç kızın otelde buluştuğu adamdı. Öteki de onu evine götüren kaba saba Boris'ti. Telaş içinde rastgele birer yatak budarak izine oturdular. Sekreter kız umutsuzca ağlıyordu. Ötekiye 2 adam başlarına gelen şeyin henüz bilincine varmamış gibi seslerini çıkarmıyordu. Sokaktan birden karmakarışık bağırışmalar geldi. Olur gibi birlen buyruklar, birbirine karışan düzensiz sesler. Yatakhanedeki körlerin hepsi başlarını kapıya döndürüp beklemeye başladı. Görmüyorlardı ama birkaç dakika içinde ne olacağını biliyorlardı. Kocasının yanında yatağın üstünde oturan doktorun karısı alçak sesle "Bu kaçınılmazdı. Maat edilen cehennem birazdan başlayacak" dedi. Doktor onun elini sıkarak "Uzaklaşma, bundan sonra elinden bir şey gelmez" diye mırıldandı. Mağrışmalar azalmıştı şimdi. Binanın girişinden gelen boğuk gürültüler duyuluyordu. Bunlar süre halinde içişip kakışan, kapılardan geçerken birbirlerini sıkıştıran körlerdi. Bazıları yolunu şaşırarak başka koğuşlara gitti ama çoğunluk eğile kalka, salkım taneleri gibi birbirine yapışmış halde ya da tek başlarına ilerleyerek elleriyle boğuluyormuş gibi bunaltı içinde hareketler yaparak. Bir kompresörün pistonu onları dışarıdan içeri doğru bastırıyormuş gibi anafor haline yatakhaneden içeri girdiler. Birçoğu yere düşerek ayakları altında kaldı. Sırahanedeki karyolaların oluşturduğu dar yola sıkışan körler, kötü yatakların arasındaki boşluklara teker teker dağılıyor ya orada her biri fırtınadan kaçıp korunaklı bir limanasına gemiler gibi kişisel gemirleme yeri yataklarını sahipleniyor, ardından da herkese yetecek sayıda yatak olmadığını bağırarak durumu protesto ediyor, sonradan gelenlerin maşkeyle gitmeleri gerektiğini söylüyordu. Doktor, salonun dibinden bağırarak başka koğuşlarda olduğunu söyledi ama kendine yatak bulamayan birkaç kişi
Kafalarının içine kordukları salonlarda, koridorlardan, kapalı kapılardan, son anda farkına varılan merdivenlerden oluşan bir labirentin içinde yitip gitmekten korkuyordu. Orada kalamayacaklarına sonunda akılları yattı ve içeri girdikleri kapıyı büyük güçlüklerle arayarak bir bilinmeyene doğru serüvene atıldılar. 5 kişiden oluşan ikinci körler grubu, sürekli kalabilecekleri daha emin bir sığınak arar gibi ilk grupla kendileri arasına kalan boş yatakları canavide işgal etmeyi başarmıştı. Yalnızca yaralı adam biraz uzakta sol taraftaki 14. yatakta tek başına korumasız kaldı. Çeyrek saat sonra birkaç ağlama, birkaç yakılma ve yerleşme sesinin dışında yatakhaneye dinginlik demesek bile telaşsızlık geri geldi. Bundan beri bütün yataklar işgal edilmişti. Vakit akşama yaklaşıyor, ampullerin soluk ışıkları daha da belirginleşiyordu. Hoparlörüm koru sesi çınladı. İlk gün yapıldığı gibi yatakhanelerin nasıl kullanılacağı ve içeri alınanların uygulamaları gereken kurallar yine deniliyor. Hükümetimiz hakkı ve görevi olarak gördüğü şey, yani halkı koruma görevini enerjik biçimde yerine getirmek zorunda kaldığı için üzgündür. İçinden geçmekte olduğumuz kriz döneminde ve bunun gibi geliyordu. Ses kesildiğinde kendilerini aşağılanmış gören insanlardan koro halinde protesto sesleri yükseldi. İçeri kapattılar bizi. Hepimiz burada öleceğiz. Buna hakları yok. Bize söz verdikleri doktorlar nerede? Yetkililer bize doktor vereceklerini, yardım edeceklerini, hatta bizi sağlığımıza bütünüyle kavuşturacaklarını söylemişlerdi. Gerektiğinde kendisinin onların hizmetinde olacağını söylemedi doktor. Bundan böyle de bunu hiç söylemeyecekti. Bir doktor yalnızca ellerini kullanmaz, hastalarını ilaçla, yatıştırıcılarla, kimyasal bileşiklerle, şu ya da bu bileşiği birlikte kullanarak iyileştirir. Oysa burada bu söylenenlerin gölgesi bile bulunmadığı gibi bunları sağlama konusunda en küçük bir umut bile yok. Ayrıca göz akının solukluğunu fark edecek, dolaşım bozukluğundan kaynaklanan kızarmayı ya da mukozaların ve pigmentlerin renk değiştirdiğini gözleyecek gözlere sahip değildi artık ki bu belirtiler kaç kez daha dikkatli inceleme yapmaya gerek göstermeyen klinik bir tablo oluşturarak hastaya tanı koymasını sağlamıştı. Bu kez paçayı kurtaramayacaksın. Çevredeki bütün yataklar işgal edilmiş olduğunda doktorun karısı olup biteni kocasına artık anlatamazdı. Ama doktor son kör grubunun genişinden beri yatakhaneye ağır, gergin, her an patlamaya hazır bir havanın yerleştiğini seziyordu. Hatta soludukları havanın bile daha yoğun, daha durgun olduğunu ve ağır koktuğunu, zaman zaman mide bulandırıcı bir hava akımının birden ortada kapladığını duyumsuyordu. Bir hafta sonra durum ne olacak diye sordu kendi kendine ve bir hafta sonra burada hala kapalı durumda olacağı düşüncesi onu korkuttu. Azık sağlama işinin aksamayacağı düşünülse bile hiçbir şeye güvenilmez. Dışarıdakilerin bizim burada kaç kişi olduğumuzu her an bildiklerinden kuşkuluyum. Sağlık sorunları da çabası. Hepimiz kısa süre önce kör olduğumuza göre başkasının yardımı olmadan nasıl yıkanacağız düşünemiyorum. Duşların çalışıp çalışmayacağını, çalışırsa ne kadar süre çalışacağını kendi kendime hiç sormuyorum. Geriye kalan şeylerden söz ediyorum. Biz su atıklarından, muslukardan biri tek bir musluk tıkanacak olsa ortalığı bok götürür. Ellerini yüzüne gezdirdi ve 3 günlük sakalının sertliğini duyumsadı. Böylesi daha iyi. Bize tıraş bıçağı, makas göndermek gibi kötü bir düşünce geçmez akıllarından umarım. Bavulunun içinde tıraş malzemesi vardı ama tıraş olursa hata yapacağını biliyordu. Ayrıca nerede tıraş olacaktı? Burada koğuşta herkesin ortasında değil. Karım beni tıraş edebilir. Bu doğru. Ne var ki ötekiler bunu fark etmekte gecikmezler ve işinden birini böyle bir hizmet görebilmesi onları şaşırtır. Bir de duşlar. Duşlarda ne büyük bir cücün olacak. Tanrım, gözlerimizin görmemesi ne büyük bir eksiklik. Belirsiz gölgeler halinde bile olsa görebilmek. Ah görebilmek. Bir aynanın önünde durmak ve koyu, pek iyi seçilemeyen bir lekeye bakıp, bu benim yüzüm. Işık almış öteki nesneler benim anlama girmiyor. Onlar ben değilim diyebilmek. 11. ayrım sayfa 67. Protestona yavaş yavaş azaldı.
Öteki yatakhaneden gelenlerden biri. Gelen yiyeceklerden bir şeyler kalıp kalmadığını sordu. Taksi şoförü kırıntı bile kalmadığını söyledi. Eczacı kafası da kestirmeden bu yanıtı yumuşatmak amacıyla. Belki yeniden gönderirler dedi. Göndermediler. Gece bastırdı. Dışarıda ne yiyecek vardı ne bir ses. Yandaki koğuştan bağırışmalar duyuldu. Sonra sessizlik geri geldi. Birini ağlayacak olsa bunu çok alçak sesle yapıyor. Hıçkırık sesleri duvarları geçmiyordu. Doktorun karısı hastanın ne durumda olduğunu bakmaya gitti. Benim diyerek örtüyü usulca kaldırdı. Adamın bacağı korkutucu bir görünüm almıştı. Kalçasından başlayarak bütün yünü şişmişti ve çevresinde kanlı mor lekeler olan kara bir deliğe dönüşmüş yara çok büyümüştü. Etleri içeriden gelen basınçla dışarı doğru şişiyordu sanki. Yaranın iğrenç ve baygınlık veren bir koku yükseliyordu. "Şimdi nasılsınız?" diye sordu doktorun karısı. "Beni görmeye geldiğiniz için teşekkür ederim." "Nasılsınız? Söyleyin bana." "Kötü. Ağrınız var mı?" "Hem evet hem hayır." "Daha açık anlatın." "Acı çekiyorum ama bacağım bana ait değil sanki. Bedenimden ayrılmış gibi. Bunu anlatmak zor. Tuhaf bir izlenim. Burada yatmışım ve bana acı veren bacağımı karşıdan izliyormuşum gibi geliyor bana." "Ateş yüzünden böyle olur." "Kuşkusuz. Şimdi uyumaya çalışın." Doktorun karısı elini onun alnına koydu. Artık yerine dönecekti ama ona iyi geceler dilemeye bile zaman bulamadı. Hasta onun koluna yapışıp kendine çekti. Yüzünü yüzüne yaklaştırmaya zorladı. "Gözlerinizin gördüğünü biliyorum," dedi çok alçak sesle. Doktorun karısı çok şaşırıp olduğu yerde sıçradı ve mırıldandı. "Yanılıyorsunuz. Bu düşünce de nereden geldi aklınızda? Burada herkes ne kadar görüyorsa ben de o kadar görüyorum." "Beni yanıltmaya kalkmayın. Gördüğünüzü biliyorum ama rahat olun, kimseye söylemeyeceğim." "Uyuyun, uyuyun." "Bana inanmıyorsunuz." "İnanıyorum." "Bir serserinin sözüne güvenmiyorsunuz." "Güvendiğimi söyledim size." "Öyleyse bana neden gerçeği söylemiyorsunuz?" "Bunu yarın yine konuşuruz. Uyuyun siz şimdi." "Evet, yarın. Yarına kadar dayanabilirsem tabii." "Daha da kötüsünü düşünmemek gerekir." "Ben düşünüyorum. Tabii bunu benim yerime başımdaki ateş düşünmüyorsa." Doktorun karısı kocasının yanına döndü ve kulağına fısıldadı. "Yara korkunç bir görünüm almış. Belki de kangren olmuştur." "Bu kadar kısa sürede kangren olabileceğini hiç düşünemiyorum." "Öyle ya da böyle. Çok kötü durumda." "Ya biz?" dedi doktor. Sesini özellikle yükselterek. "Kör olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de burada elimiz kolumuz bağlanmış gibiyiz." Sol taraftaki 14. yatakta yatmakta olan hasta yanıt verdi. "Benim elimi kolumu kimse bağlamayacak doktor." Saatler geçti, körler teker teker uykuya daldı. İçlerinden bazıları başını örtünün altına sokmuştu. Karanlığın, gerçek kapkara bir karanlığı, artık sönmüş biner güneşten başka bir şey olmayan gözlerini bütünüyle karartmasını istiyordu sanki. Tavandan sarkan, erişilemez yükseklikteki 3 ampulden kötü yatakların üstüne kirli sarı, gölge oluşturamayacak kadar zayıf bir ışık dökülüyordu. 40 kişi uyuyor ya da umutsuzca uyumaya çalışıyordu. Bazıları uykusunda içi çekiyor, mırıldanıyordu. Belki de düşledikleri şeyi görüyorlardı düşlerinde ya da. "Bu bir düşse, ben bu düşten uyanmak istemiyorum," diyorlardı belki. Kollarındaki saatler durmuştu, yeniden kurmayı unutmuşlar ya da bunun zahmet ettiği miydi düşünmüşlerdi. Damağını göstermeyi sürdüren, yalnızca doktorun karısının saatiydi. Saat sabahın 3'ünü geçmişti. Araba hırsızı dirseklerine dayanarak bedenini ağır ağır kaldırdı. Bacağının vardığını artık duyumsamıyordu. Var olan yalnızca duyduğu sancıydı. Gerisi ona ait giydi bundan böyle. Gizeklemi kas katıydı. Bedenini yataktan aşağı sallandırdı, sağlıklı bacağına doğru yıktı, sonra ellerini kalçasının altına koyarak yaralı bacağını da aynı yöne çekmeye çalıştı. Sancılar bizden uyanan bir kurt sürüsü gibi her yönden onları besleyen ölüm kraterine hemen üşüştü. Ellerini yardımıyla yavaş yavaş bedenini yataklar arasındaki koridor yönünde sürükledi. Karyolanın demirine ulaştığında biraz soluklanması gerekti.
Astımı varmış gibi zorlukla soluyordu. Omuzlarının üstüne sallanan başını dik tutmakta zorluk çekiyordu. Birkaç dakika sonra daha düzenli soluk almaya başladı ve ardını sağlam bacağına vererek yavaş yavaş doğrulmaya başladı. Öteki bacağının hiçbir işe yaramayacağını, sürüklemek zorunda kalacağını biliyordu. Maşı hafifçe döndü, bedenini mastüram adlı bir titreme sardı. Soğuk ve ateş, dişlerinin birbirine vurmasına neden oldu. Karyolaların demirlerine tutunup birinden ötekine bir mekik gibi geçerek uyanların arasından ilerledi. Varlığını kimse fark etmedi. Kimse ona, "Gecenin bu saatine nereye gidiyorsun?" diye sormadı. Soracak olsaydı ne yanıt vereceğini biliyordu. "Çiş yapmaya gidiyorum." diyecekti. İstemediği tek şey doktorun karısının ona seslenmesiydi. Onu aldatamaz, ona yalan söyleyemez. Kafasının içindeki düşünceyi açıklamak zorunda kalır. "Burada çürep gitmek istemiyorum." derdi. "Kocanız benim için elinden geleni yaptı. Ona minnet duyuyorum. Ne var ki bundan önce bir araba çalmam gerektiğinde birine gidip benim için şu arabayı çal gemiyordum. Bu da aynı. Oraya benim tek başıma gitmem gerekiyor. Beni bu durumda gördükleri zaman hiç de iyi olmadığımı hemen anlayacak ve derhal bir can kurtaran çağırıp hastaneye kaldıracaklar. Yalnızca körleri alan hastaneler vardır mutlaka. Fazladan bir kör daha alsa da bir şey değişmez. Sonra beni tedavi edip iyileştirecekler. Ölüm cezası almış kişilere bile böyle davrandıklarını duydum. Birinin apandisti patlayacak olsa önce ameliyat edip sonra idam ediyorlarmış ve bunu sağlıklı biçimde ölmeleri için yapıyorlarmış. Bana gelince iyileştirdikten sonra isterlerse yeniden buraya getirebilirler. Benim için fark etmez." İnlememek için işini sıkarak biraz daha ilerledi ama sıranın sonuna vardığında birden gelen sancıyı bastıramadı ve dengesini yitirdi. Karyolaların sayısını iyi hesap edememişti, bir karyola daha var sanıyordu. Oysa boşluğa gelmişti. Düştüğü yerde, düşerken çıkardığı gürültünün kimseyi uyandırmadığına emin oluncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Sonra yerde olmanın bir kör için en ideal durum olduğunu düşündü ve sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Yolunu böyle daha kolay bulacaktı. Böylece girişe kadar süründü, orada durup ne yapacağını düşündü. Buradan seslenmek daha mı iyiydi, yoksa trabzan görevi göre ve hala yerinde durduğuna kuşku bulunmaya ilkten yararlanarak parmaklıklara kadar sürünmeyi sürdürmedi miydi? Yardım istemek için bulunduğu yerden seslenirse hemen geldiği yere dönmesini buyuracaklarını çok iyi biliyordu. Öte yandan karyoda demirlerinin verdiği sağlam desteğe karşın buraya gelmek için ne kadar eziyet çektiğini, şimdi ise kılavuzluk etmek için elinin altında yalnızca gevşek ve çiçek bir ip bulunduğunu düşünmek içini kuşku doldurdu. Birkaç dakika sonra çözüm yolunu bulduğunu düşündü. "Sürünerek ilerleyeceğim," dedi kendi kendine. "İpin altından gideceğim. Doğru yönde olup olmadığımı anlamak için de ara sıra elime kaldırıp ipi yoklayacağım. Tıpkı araba çalarken olduğu gibi. İnsan sonunda her zaman bir çözüm buluyor." Birden hiç beklemediği bir şey oldu. Vicdanı uyandı ve zavallı bir körün arabasını çalabildiği için onu açıkça suçladı. "Şu anda bu durumdaysam bu onun arabasını çaldığım için değil. Ona evine kadar eşlik ettiğim için. Çünkü bunu yapmam büyük bir hata oldu," diye akıl yürüttü. Vicdanı bu gibi durumları pek ince eriyik sık dokuyarak yapıda değildi. Akıl yürütmesi basit ve çıktı. Körler kutsal sayılan kişilerdir. Gözleri kör olan birinin bir şeyi çalınmaz. Teknik açıdan bakacak olursak ben onun bir şeyini çalmadım. Arabası cebinde değil de burnuna da tabanca dayamadım diye kendini savundu hırsız. "Bu kadar yalatmaca yeter," diye homurdandı vicdanı. "Nereye gideceksen git haydi." Şafak vaktinin soğuk esintisi yüzünü serinletti. İnsan açık havada ne kadar iyi soluk alıyor diye düşündü. Macar çok daha az sancıyormuş gibi geldi ona ama bu onu şaşırtmadı. Bu durum başına birkaç kez daha gelmişti. Şimdi sağınlıkta binanın dışındaydı. Birazdan merdivenlere ulaşacaktı. Esas soluk orada başlayacak diye düşündü. Maş aşağı merdiven inmek zorunda kalacağım. İpin hala başının üstünde durduğunda iyice emin olabilmek için elini yukarı kaldırdı ve ilerledi. Önceden düşündüğü gibi bir basamaktan ötekine inmek kolay değildi. Özellikle de hareketini zorlaştıran bacağı yüzünden.
Kısa süre sonra da korktu başına geldi. Bir eni basamaklardan birini inerken kaydı, bedeni biçimde bir yana kaykıldı ve lanet olası bacağının ölü ağırlığı yüzünden aşağı doğru sürüklendi. Sancılar birden bu kez testerelerle, matkaplarla ve çekişlerle donanmış olarak geri geldi. Nasıl olup da çığlık atmadığını kendi de bilemedi. Karın üstü, yüzü yere dönük durumda uzun süre yattı. Zemini yanayan ani bir esinti dişlerinin birbirine çarpmasına neden oldu. Üzerinde yalnızca gömlek ve iç donu vardı. Yarası yere yapışmış durumdaydı. Mikrop kapacak diye düşündü. Saçma bir düşünceydi bu. Yatakhaneden beri bacağını o durumda sürüklediği aklına gelmedi. Tamam, önemli değil. Mikrop kapmasına fırsat kalmadan beni tedavi edecekler diye düşündü. Kendini sakinleştirmek için ve ipe daha rahat uzanabilmek için yan döndü. İpi hemen bulamadı. Merdivenlerden yuvarlanıp kaldığı yerde ipte 90 derece açıda durduğunu sezememişti. Yine de içgüdüsüne uyarak olduğu yerde kaldı. Sonra mantıklı düşünce oturmayı ve böğrü merdivenin ilk basamağına değinceye kadar poposunun üstüne yavaş yavaş ilerlemeye karar verdi ve kaldırdığı elinde ipin sertliğini duyumsadığında içini bir zafer coşkusu kapladı. Olasılıkla aynı duygu onun yarasını yere değdirmeden ilerlemeyi, sırtını giriş kapısına vermeyi ve belden aşağısı olmayan sakatların eskiden yaptığı gibi ellerinden koltuk değneği gibi yararlanarak bedeni dik durumda yavaş yavaş ilerlemeyi hemen akıl etmesini de sağladı. Geri geri tabii, çünkü o durumda başka durumlarda olduğu gibi kendini itmek, çekmekten daha kolaydı. Böylelikle bacağı o kadar sancımıyordu. Ayrıca çıkışa doğru hafif ilk oda zeminden de yararlanmış oluyordu. İpe gelince onu yitirme riski yoktu çünkü neredeyse başına değiyordu. Giriş kapısına ulaşması için geriye kalan yolun çok olup olmadığını soruyordu kendi kendine. Geri her defasında 10'ar santim yol almanın iki bacağının üstünde yürümekte iyisi yoktu. Kör olduğunu bir an unutarak daha ne kadar yol kat etmesi gerektiğini görmek için başını döndürdü ama önünde aynı derinlemez beyazlığı buldu. Gece mi yoksa gündüz mü diye sordu kendi kendine. Gündüz olsaydı beni şimdiye kadar fark etmiş olmaları gerekirdi. Oysa bize sabah kahvaltısı göndermişlerdi. Göndereli de epeyce oldu. Kendisine keşfettiği mantıkla akıl yürütme yetisine, akat yürütmesinin çabukluğuna ve doğruluğuna şaşıyordu. Kendini farklı buluyordu. Bir başka insan olmuştu. Şu lanet olası bacağı da olmasaydı. Kendini tüm yaşamı boyunca hiç böylesine iyi duyumsamadığını söyleyebilirdi. Sırtı giriş kapısının saç kaplı at bölümünde değdi. Gelmişti. Soğuktan korunmak için kulübesinin içine girmiş olan nöbetçi asker ya olduğunu tam olarak anlayamadı. Hafif sesler duyduğu izlenimle kapılmış ama bu seslerin içeriden geldiğini düşünmemişti. Olsa ağaçların belirli aralıklarda salınmasının ya da bir dalın rüzgarla parmaklıklara değmesinin çıkardığı ses olabilirdi bu. Birden kulağına bir başka ses daha geldi. Bu ses öncekilerden farklıydı. Bir darbe, daha doğrusu bir çarpma sesiydi bu. Rüzgarın çıkardığı ses olamazdı. Huzursuzlanan asker otomatik silahının emniyetini açarak kulübesinden çıktı ve kapıya göz attı. Bir şey görmedi. Bununla birlikte o ses bu kez daha kuvvetli olarak yinelendi. Şimdi sert bir yüzeyi tırmalayan tırnakların çıkardığı sese benziyordu. Kapının saç nevhası diye düşündü. Çavuşun uyuduğu çadıra doğru bir adım attı ama yanlış bir alarm verecek olursa çavuşun kendisini bir güzel haşlayacağı düşüncesi onu durdurdu. Çavuşlar uykudan uyandırılmaktan hoşlanmaz. Haklı bir nedenle olsa da. Yeniden kapıya doğru baktı ve gerginlik içine bekledi. Madeni iki çubuğun arasına hayalet gibi beyaz bir yüz yavaş yavaş belirdi. Bir körün yüzü. Askerin kanı korkudan dondu ve o korku silahını doğrultup salvo haline ateş etmesine neden oldu. Patlamaların kesik kesik çıkan takırtısı binanın korunmasına görevli askerlerin çadırlarından yarı çıplak hemen dışarı fırlamasına yol açtığı gibi binanın içinden de dışarı fırlayan insanlar oldu. Çavuş komutayı ele aldı. Ne oluyor? Allah kahretsin. Bir kör diye kimeledi asker. Nerede?
orada ve silahının namlusine kapıyı işaret etti. Ben bir şey görmüyorum. Oradaydı, gördüm. Askerler üniformalarını giymiş sıra halinde ellerine silah bekliyorlardı.